G serisi Mercedes'e İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin önerisiyle askeri bir araç olarak geliştirildi. Amaç sağlam, kabiliyetli, kullanışlı ve farklı imkanlarda kullanılabilecek 4 çeker bir askeri araç üretmekti. Bu araç ilk olarak savaş alanları için üretilmiş olsa da farklı pazarlama stratejileriyle birlikte günümüzde Cevahir AVM'ye gitmek için kullanılan bir araç haline geldi ama bütün tarihi ve offroad kabiliyetlerinden pek de bir şey kaybetmedi. Stuttgart'taki Mercedes-Benz mühendisleri tasarım ve testlerden sorumluyken Graz'daki ekip üretim planlarını geliştirdi. İlk ahşap model 1973'te Daimler-Benz yönetimine sunuldu ve ilk sürülebilir prototip 1974'te Almanya'nın kömür madenleri, Sahra Çölü ve Arktik Dairesi'nin çevrelerinde çeşitli testlere tabi tutuldu. G-Wagon üretimi 1979'da burada neredeyse tamamen el yapımı olarak başladı. İlk büyük iyileştirmeler 1981'de otomatik şanzıman, klima, yardımcı yakıt tankı, koruyucu far ızgaraları ve kablo vinci gibi özelliklerle yapıldı. 1985 yılında diferansiyel kilitleri, merkezi kapı kilidi ve takometre standart hale geldi ve 1986'ya kadar 50.000'den fazla G-Wagon üretildi. 1999'da 20. yıl dönümünü kutlamak için V8 motorlu sınırlı sayıda G500 klasik modeli piyasaya sürüldü. 2013 yılında 6x6 G63 AMG dünya çapında 100 adet sattı ve daha sonra 621 beygir gücündeki G65 karşımıza çıktı. Ve işte günümüze geldiğimizde de elektrikli G serisini kullanıyor oluyoruz. 45 yıllık deneyimin geldiği nokta şu anda bu. Aslında offroad dediğinizde elektriklinin avantajları bayağı ortada oluyor. Tahmin edersiniz ki bataryanın aşağıda olması ağırlık merkezini oldukça yere yaklaştırıyor ve offroad'da bu farklı açılarda aracın kontrolünü bayağı kolaylaştırıyor. Aynı zamanda 4 farklı motor, her motora bağlı birer şanzıman görevi gören aslında dişli tork ayarını yapabilmek için. Bunların hepsi ayrı tekerleri güçlendiriyor. Böyle olunca aslında görüp görebileceğiniz en komplike arazi kontrol sistemine sahip olmuş oluyorsunuz. Her motor tamamen farklı bir şekilde çalışabiliyor. Ve bu tür zor arazi şartlarında işte tam olarak gerektiği kadar gücü gereken tekere yollayabiliyor. Aynı zamanda başka avantajları da var. Örneğin bu araç 850 mm yani 85 santime kadar suya girebiliyor. G serisinin içten yanmalarına baktığınız zaman bu sadece aslında 70 santimetre. Bunun sebebi de tabii ki motorun içine hava ve yakıt karışımı yollanıyor olması ve belli bir seviyeden sonra suya girdiğinizde motorun içine su giriyor ve aracınız çalışmaz hale geliyor. Elektriklerde bu durum her ne kadar ilk düşündüğünüzde iyi bir kombinasyon değilmiş gibi gelse de araca bir hava alığı konsepti olmadığı için çok daha derin sulara girebiliyorsunuz. Şu anda da bu deneyimi aslında en iyi yaşayabileceğimiz yerlerden biri olan Kapadokya'dayız. Kapadokya'da yolun dışına çıktık ve offroad deneyimiyle birlikte bu elektriklinin avantajlarını size teker teker göstermeye çalışacağım. Birçoğunuz aslında zaten görmüşsünüzdür. Belli oyuncaklarla da geliyor aslında. Örneğin G-Turn olarak geçiyor Mercedes'in dilinde. Yaptığı şey şu: 4 farklı tekeri kullanarak mesela sola dönmek istiyorsanız sağ iki tekerleği ileri çevirip sol iki tekerleği geriye çevirerek bulunduğu yerde bu tankların döndüğü şekilde genelde paletli araçlarda gördüğünüz dönme kabiliyetine sahip. G-Turn aslında ilk olarak Çinli firmaların farklı araç dinamiklerini ortaya koymasıyla birlikte ortaya çıkan furyanın yeni bir adımı. Mercedes bu elektrikli G serisinde 4 tekeri 4 farklı motorla güçlendirdiği için bu tarz manevralara da ön ayak olabileceğini fark etti. Aslında basit bir dinamik mantığını kullanarak bunu hayata geçiriyor. 4 farklı tekerde 4 farklı motorunuz bulunduğu zaman tabii ki soldaki motorlara geriye dön ve sağdaki motorlara ileriye dön dediğiniz zaman soldaki tekerler geri çekerken sağdaki tekerler ileriye itince aracı kendi ekseni etrafında sola 360 derece döndürebilecek şekilde gerçekleşiyor. Meşhur G-Turn'u yapma vakti geldi. Dediğim gibi mantık basit. Sola dönmek istiyorsanız soldaki tekerler geriye doğru dönüyor, sağdaki tekerler ileri doğru dönüyor. Bu sayede bulunduğunuz noktada bu tankların yaptığı şekilde dönebiliyorsunuz. Bunun için de aracı ilk önce kaya moduna alıyorum. Gördüğünüz gibi zaten kaya modunda. Daha sonra low range'i aktive ediyorum. Aktive durumda. İleriye aldıktan sonra yapacağım şey bu G-Turn tuşuna basmak. Bastığınız zaman çevreye dikkat edin diyor zaten. Yapacağım şey kulakçıklardan bir tanesini döneceğim tarafa olan kulakçığı çekip gaza basmak. Artık deneyebiliriz.
İşte 4 farklı tekeri güçlendiren 4 farklı motorunuz olduğunda bu tür özellikleri de elde edebilmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda aracın altı çok daha düz. Bu şu demek oluyor: arkadaki o diferansiyel ya da aktarma organlarının yaptığı çıkıntılar yok. Bu yüzden de arazide yine çok rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Elektriklinin neredeyse her anlamda daha iyi olduğu nadir aslında motor spor dallarından biri olacaktır offroad böyle düşündüğünüz zaman. Çünkü dediğim gibi içten yanmaların sahip olduğu dezavantajların neredeyse hepsini avantaja çevirmeyi başarıyor. Aklınıza gelebilecek dezavantajlardan bir tanesi bu bahsettiğim pilin aslında aracın altında olması. Birçok kayanın üzerinden geçtiğiniz bir ortamda pile hasar vermek isteyeceğiniz en son şey olacaktır. Bu yüzden de Mercedes şöyle bir çözüm geliştirmiş. Oldukça kalın kompozit karbon fiberden bir batarya koruması var aracın altında. Ve 5 santimetre kare alanda, yani çok küçük bir alanda 5 tane G serisinin ağırlığını taşıyabilecek ve delinmeyecek şekilde tasarlanmış. Bu da offroad koşullarında bataryanın hasar görme ihtimalini oldukça düşük bir hale getiriyor tabii ki. Yine başka bir belki dezavantaj olarak söyleyebileceğiniz şeylerden bir tanesi, bu araç 3080 kilo ağırlığında kendisi. İçinde 4 kişi taşıdığını düşünürseniz 3500 kilo limitine ulaşıyor. 3500 kilonun da şöyle bir önemi var. 3500'ün üzerine çıktığınızda artık B sınıfı ehliyetle araç kullanamıyor oluyorsunuz. Aracın ehliyet tipi değişiyor. Bu yüzden de aslında gelebildikleri maksimum ağırlığa gelmişler diyebiliriz. Bu bahsettiğim kompozit örneğin alt tabaka aslında çelik olarak tasarlanabilirdi. Çok daha maliyetten kaçınılmış olurdu. Ama bir çelik kompozit bir tabakaya göre 3 kat daha ağır olacağı için örneğin bu 3500 kilo limitinin içinde kalamayacaktı Mercedes onu yapsaydı. Bu yüzden de aracın farklı yerlerinde işte bu şekilde farklı geliştirmeler yapıp bu ağırlık limiti garantilenmiş. Aynı zamanda elektrik dediğinizde akla ilk gelen sorunlardan bir tanesi yine menzil. Tahmin edersiniz ki G serisi gibi böyle köşeli, ikonik bir tasarıma sahip bir aracın aerodinamik tasarımı da normalde mükemmel değil. Ama elektrikli G serisi için özel olarak bazı iyileştirmeler yapılmış. Kaput yükseltilmiş. Arka çamurlukların üzerinde yine aerodinamik olarak akışı kontrol eden delikler var. Aynı zamanda camın üzerine de hem sesi azaltması için hem de aerodinamik katsayıyı düşürmesi için bir spoiler konmuş. Bu tür detaylarla birlikte aslında bir önceki G serisinden %17 bir iyileşme var aerodinamik anlamda. Bu sayede de işte menzili biraz daha yükseltmeyi başarmışlar. Araçta çok büyük bir batarya var. 116 kWh. 116 kWh açıkçası şimdiye kadar bindiğim hiçbir arabada olmayan bir kapasite. Ama tabii ki bu ağırlık ve bu gövde tasarımı ve bu offroad kabiliyeti, 4 motor vesaire dediğiniz zaman kağıt üstünde gelebildiği menzil 450 km civarında, gerçekte biraz daha az olacaktır 450 kilometrenin de. İşte bütün bu özellikleri birleştirdiğiniz zaman ortaya oldukça kabiliyetli elektrikli bir offroad aracı çıkmış oluyor. Ama biraz gerçekçi olalım. Bu aracı gerçekten kaç kişi offroad'da kullanacak? Bu bir soru işareti. Yine de bana sorarsanız hem şehir içinde hem offroad'da bu kadar kabiliyetli, çok ciddi avantajlara sahip ve dünyada her şeyde olduğu gibi bu avantajlarla birlikte gelen bazı dezavantajları da içinde barındıran bir otomobil. Mercedes G serisini Kapadokya'da deneyimleyebilmek gerçekten benim için büyüleyici bir deneyimdi. Umarım biraz olsun bu deneyimi sizlere aktarabilmişimdir. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.